Bir şatoyu ayakta tutan nedir? Yüzlerce tonluk taşlar mı? Temeline işlenmiş kadim büyüler mi? Yoksa yüzyıllardır koridorlarında yankılanan öğrencilerin anıları mı? Büyücülük dünyasında binalar, Muggle dünyasındaki gibi cansız beton yığınları değildir. Onlar nefes alır, hatırlar, küser ve değişirler. Ve bu dünyanın kalbinde, İskoçya'nın sisli dağlarına, göllerin ve karanlık ormanların arasına gizlenmiş, 1000 yıllık bir mimari harika yatar. Hogwarts, Cadılık ve Büyücülük Okulu. Çoğumuz, filmlerde gördüğümüz o görkemli silüeti, gökyüzüne uzanan kuleleri hatırlarız. Ancak dikkatli izleyiciler ve sıkı okurlar bilir ki, Hogwarts asla sabit bir yapı olmamıştır. Bir filmde düzlükte olan bir kulübe, diğer filmde dik bir yamacın eteğindedir. Kitaplarda cuma günleri yön değiştiren o meşhur merdivenler, filmlerde havada süzülen karmaşık mekanizmalara dönüşür. Peki bu değişimlerin sebebi ne? Şato, öğrencilerini korumak için kendi iradesiyle şekil mi değiştiriyor, yoksa arkasında prodüksiyonun ve yazarın gizlediği başka sırlar mı var? Bugün, dört kurucunun rüyasından 18. yüzyıldaki utanç verici tesisat krizine, binaların elementlere göre konumlanmasından, J.K. Rowling'in açıklamalarına ve hayranların en karanlık teorilerine kadar Hogwarts'ın mimari anatomisini masaya yatırıyoruz. Hazırsanız, şatonun kilitli kapılarını açalım ve taşların fısıltısını dinleyelim. Asalar havaya, Lumos. Tarih 993 yılı civarını gösterdiğinde Britanya'daki büyücüler büyük bir baskı altındaydı. Muggle'ların cadı avları ve büyüye duydukları korku, dönemin en büyük 4 büyücüsünü Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw ve Salazar Slytherin güvenli bir liman aramaya itti. Ancak Hogwarts'ın yerini kim, nasıl seçti? J.K. Rowling'in notlarına ve genel kabul gören kanına göre yer seçimi Rowena Ravenclaw'a aittir. Efsaneye göre Ravenclaw, rüyasında sihirli bir yaban domuzunun onu bir uçurumun kenarına, gölün kıyısındaki o tepeye götürdüğünü görür. Şatonun ismi olan Hogwarts, işte bu garip rüyadan gelir. Şato, İskoçya'nın dağlık bölgesinde, Muggle'ların asla bulamayacağı bir noktaya konumlandırılır. Üzerindeki güçlü görülemezlik büyüleri ve Muggle savar tılsımları sayesinde eğer bir Muggle şatoya yaklaşırsa göreceği tek şey "Dikkat, girmeyin, tehlikeli harabe" yazan bir levha ve eski, yıkık dökük bir taş yığınıdır. Ancak burada hayranların sıkça gözden kaçırdığı kritik bir detay vardır. Kurucular güçlü büyücülerdi, evet, ama onlar mimar değildi. Wizarding World arşivlerinde ve filmlerin büyük salon giriş sahnelerine ait set tasarımlarında elinde şato maketi tutan altın bir heykel görürüz. Bu kişi Hogwarts mimarıdır. İsmi tarihe karışmış olsa da o 142 merdiveni, kuleleri, zindanları ve o muazzam ortak salonu tasarlayan, büyüyü taşa işleyen kişi odur. Kurucular büyüyü ve vizyonu sağladı. Fakat mimar, şatonun omurgasını yarattı. O, büyü ile mühendisliği birleştiren isimsiz bir kahramandır. Hogwarts'ın iç mimarisi rastgele dağıtılmamıştır. 4 bina, temsil ettikleri elementler ile uyumlu mimari noktalara yerleştirilmiştir. Bu detay, öğrencilerin psikolojisinde derinden etkiler. Godric Gryffindor, ateş elementini temsil eder. Bu yüzden Gryffindor ortak salonu, şatonun en yüksek kulelerinden biridir. Sıcak, şöminelerle dolu, kırmızı ve altın renklerin hakim olduğu bir yuva. Rowena Ravenclaw, hava elementini temsil eder. Ravenclaw Kulesi, şatonun batı tarafında rüzgarı en çok alan yerdedir. Pencerelerden İskoçya'nın dağları görünür. Bu, zihnin özgürleşmesini ve yüksekten bakmayı simgeler. Diğer yanda Helga Hufflepuff, toprak elementidir. Hufflepuff ortak salonu, yerin altında ama zindanlarda değil, bodrum katındadır. Mutfaklara çok yakındır. Pencereleri zemin hizasında olduğu için içeriye her zaman yumuşak, sarı bir gün ışığı sızar ve dışarıdaki çimenleri, kara hindibaları görürler. Tıpkı bir porsuk yuvası gibi güvenli ve sıcaktır. Ve Salazar Slytherin su elementidir. Slytherin ortak salonu zindanlardadır, ancak basit bir bodrum değildir. Pencereleri doğrudan Karagöl'e bakar. İçeriye giren ışık sudan süzüldüğü için yeşilimsi ve gizemlidir. Öğrenciler şöminenin başında otururken pencerelerinden geçen dev mürekkep balıklarını izleyebilirler. Bu mimari tercih, Slytherin öğrencilerinin o içe dönük, derin ve bazen karanlık doğasını besler. Kitaplar ve filmler arasındaki en büyük mimari farklardan biri meşhur merdivenlerdir. Filmlerde merdivenlerin sürekli hareket ettiğini, havada süzülerek başka kapılara bağlandığını görürüz. Bu görsel olarak büyüleyicidir ve şatonun sihirli yapısını vurgular. Ancak J.K. Rowling'in kitaplarında durum biraz daha huysuz ve tuzaklı bir yapıdadır. Kitaplara göre
Hogwarts'ta tam 142 merdiven vardır. Bunların hepsi aynı değildir. Bazıları geniştir, bazıları dardır. Bazıları sadece cuma günleri, sanki canı öyle istemiş gibi farklı bir yere gider. Bazılarının ise tam ortasında kaybolan bir basamak vardır. Neville Longbottom gibi dikkatsiz öğrenciler bu basamağa basıp sıkışmayı öğrenene kadar bacaklarını defalarca kaptırmışlardır. Bu merdivenler öğrencilere şunu öğretir: Hogwarts'ta hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve her adımda dikkatli olmalısınız. Sadece merdivenler değil, kapılar ve duvarlar da karakter sahibidir. Kütüphaneye ya da sınıflara giden kapılar bazen kibarca açılırken, bazıları açılmak için gıdıklanmak ister, bazıları ise onlardan rica etmediğiniz sürece size duvar muamelesi yapar. Mutfaklara giden kapı buna en iyi örnektir. Girmek için meyve tabağı tablosundaki armudu gıdıklamanız gerekir ve armut kıkırdayarak kapı koluna dönüşür. Ayrıca duvarlarda asılı duran tablolar sadece dekorasyon değildir. Onlar şatonun güvenlik kameralarıdır. Müdürler kendi odalarından diğer tablolara geçiş yaparak şatonun her yerini izleyebilirler. Şişman kadın sadece bir kapı görevlisi değil, Gryffindor Kulesi'nin ilk savunma hattıdır. Şimdi J.K. Rowling'in Pottermore'da, yeni adıyla Harry Potter platformunda açıkladığı ve hayranlar arasında büyük tartışma yaratan o ilginç tarihi gerçeğe gelelim. Hogwarts'ın tuvaletleri. Şato inşa edildiğinde 10. yüzyılda ne Muggle dünyasında ne de büyücü dünyasında modern tesisat sistemi yoktu. Rowling'in açıklamasına göre o dönemde büyücüler ihtiyaçlarını oldukları yerde giderir ve ardından yok etme büyüsüyle atıkları temizlerlerdi. Bu bilgi bazı hayranlara iğrenç gelse de tarihsel gerçekliğe uygundur. O dönem Versailles Sarayı'nda bile tuvalet yoktu. Ancak asıl mimari kriz 18. yüzyılın başlarında başladı. Muggle'lar modern su tesisatını icat edip kullanmaya başladığında büyücüler de konfor için onları taklit etmeye karar verdi. Hogwarts'a devasa bir tesisat sistemi döşenmesi planlandı. Ancak büyük bir sorun vardı. Planlanan ana boru hattı ve şimdiki kızlar tuvaleti, Salazar Slytherin'in 1000 yıl önce inşa ettiği gizli sırlar odasının giriş kapağının tam üzerine denk geliyordu. Odanın girişi yok olma veya inşaatçılar tarafından bulunma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. O dönemde okulda öğrenci olan ve Slytherin'in soyundan gelen Corvinus Gaunt, atasına duyduğu saygıyla veya takıntıyla devreye girdi. İnşaat ekibinden gizli olarak Sırlar Odası'nın giriş kapağını korudu ve o meşhur yılanlı muslukları modern lavabo sisteminin bir parçası gibi gizledi. Yani bugün bildiğimiz Mızmız Myrtle'ın tuvaleti girişi aslında 18. yüzyılda yapılmış bir mimari modifikasyondur. Corvinus Gaunt olmasaydı, Sırlar Odası belki de sonsuza dek betonun altında kalacak ve Tom Riddle asla Basilisk'i uyandıramayacaktı. Burada resmi kaynaklardan çıkıp Harry Potter topluluğunun ürettiği ancak kitaplarla son derece uyumlu olan güçlü bir teoriye yer verelim. Hogwarts'ın bilinci teorisi. Bu teoriye göre şato yarı canlı bir varlıktır ve sadakatini müdürden ziyade öğrencilere sunar. Kanıt mı istiyorsunuz? 5. kitapta Dolores Umbridge bakanlık soruyla müdür olduğunda şato onu reddeder. Müdürlük ofisine girmesini engeller, Gargoyle heykeli ona yol vermez ve ofis kendini kilitler. Şato, Umbridge'i meşru bir lider olarak tanımaz. Bir başka örnek ihtiyaç odasıdır. Oda sadece dileyene değil, gerçekten ihtiyacı olana açılır. 7. kitapta Neville Longbottom ve Dumbledore'un ordusu saklanmak zorunda kaldığında oda onlara sadece barınak değil, Aberforth Dumbledore'un hanına giden bir tünel ve yiyecek bile sağlar. Teoriye göre bu, şatonun öğrencilerini aktif olarak koruma çabasıdır. Hatta bazı hayranlar, merdivenlerin Harry, Ron Weasley ve Hermione Granger'ı bazen bilerek yanlış yola soktuğunu, bu sayede onların görmesi gereken ipuçlarıyla, örneğin yasak koridorda, karşılaşmalarını sağladığını iddia eder. Hogwarts, pasif bir bina değil, hikayenin aktif bir oyuncusudur. Hogwarts sadece bir okul değil, aynı zamanda bir kaledir. Mimarisi, savaş stratejilerine göre tasarlanmıştır. Şatonun etrafındaki duvarlar, cisimlenme yapılmasını engelleyen kadim büyülerle doludur. Yani kimse şatonun içine ışınlanarak giremez. Ancak en etkileyici savunma sistemi, mimarinin kendisinin savaşa katılmasıdır. Ölüm yadigarlarında Minerva McGonagall o tüyleri diken diken eden büyüyü yaptığında, Pierre Tot'un Lokomotor, şatonun koridorlarındaki taş heykeller, zırhlar ve gargoylar canlanır. Duvarlardan atlayan taş askerler, okulu savunmak için etten kemikten düşmanlara karşı yürür. Bu, Hogwarts mimarisinin son savunma hattıdır. Şato, öğrencileri için kendi taşlarını feda eder. Mimari açıdan şatonun en büyük paradoksu 7. katta Barnabaslı Barmy'nin halısının karşısında bulunan ihtiyaç odasıdır. Bu oda haritalanamaz olan Hogwarts'ın içinde yine haritalanamaz olan ikinci bir alandır.
Çapulcu haritasını yapan James Potter, Sirius Black, Remus Lupin ve Peter Pettigrew, şatonun her karışını, her gizli geçidini, Hogsmeade'e gidenler dahil haritalandırmayı başarmışlardır. Ancak ihtiyaç odasını asla bulamamışlardır. Haritada o kısım sadece boş bir duvardır. Bu da odanın, şatonun standart mimarisinden bağımsız, çok daha eski ve karmaşık bir büyüyle yaratıldığını düşündürür. Oda, fizik kurallarını alt üst eder. Bazen bir süpürge dolabı kadar küçüktür, bazen her şeyin saklandığı yer olarak bir katedral kadar devasa ve içi dağlar kadar eşyayla doludur. Odanın içindeki eşyalar yoktan var olmaz. Gump'ın biçim değiştirme yasası gereği yemek yaratılamaz. Ancak eşyalar şatonun kayık köşelerinden çağrılır. J.K. Rowling, bu odanın şatonun bilinçaltı olduğunu ima eder. Şimdi kurgudan çıkıp prodüksiyon dünyasının gerçeklerine dönelim. Filmleri sırasıyla izleyen dikkatli gözler, Hogwarts'ın coğrafyasının sürekli değiştiğini fark etmiştir. Bu değişimlerin arkasındaki isim, efsanevi set tasarımcısı Stuart Craig'dir. İlk iki filmde, Felsefe Taşı ve Sırlar Odası, yönetmen Chris Columbus, daha masalsı, sıcak ve düz ayak bir şato istemişti. Bu yüzden Hagrid'in kulübesi, şatodan yürüyerek gidilen düz bir çimenlikteydi. Şato daha bütünleşik ve güvenli görünüyordu. Ancak 3. filmde, Azkaban tutsağında yönetmen koltuğuna Alfonso Cuarón geçtiğinde her şey değişti. Cuarón, filmin tonunun karanlıklaşmasını ve coğrafyanın daha İskoç hissettirmesini istedi. Hagrid'in kulübesi, dik bir yamacın aşağısına taşındı. Bu değişiklik, karakterlerin oraya giderken harcadığı eforu ve izolasyonu vurgulamak içindi. Ayrıca şatoya o ikonik saat kulesi ve tahta köprü eklendi. Harry ve Remus Lupin'in konuştuğu o köprü ilk iki filmde yoktu. 6. film Melez Prens'te senaryo gereği Albus Dumbledore'un ölüm sahnesi için astronomi kulesine ihtiyaç duyuldu. Stuart Craig, bu kuleyi şatonun en yüksek ve en yalnız noktası olarak yeniden tasarladı. Daha gotik, daha sivri ve daha tekinsiz bir hale getirdi. Ayrıca Severus Snape'in ölüm sahnesi için kitapta Böğren Baraka kullanılırken, filmlerde görsel bir zenginlik katmak adına şatonun altına bir kayıkhane eklendi. Ve final, ölüm yadigarları. Büyük Hogwarts Savaşı için şatonun önünde devasa bir savaş alanına ihtiyaç vardı. Önceki filmlerdeki küçük avlular işe yaramazdı. Bu yüzden Biyadük avlusu devasa bir şekilde büyütüldü. Harry ve Lord Voldemort'un son düellosunu yaptığı o epik sahneler için mimari bir kez daha senaryoya boyun eğdi. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu, ister 1000 yıllık büyücü tarihine bakın, ister 20 yıllık film tarihine, asla statik kalmamış bir şaheserdir. O, içindeki öğrencilerin korkularına, ihtiyaçlarına ve çağın ruhuna göre şekil almıştır. Duvarlarındaki her çaplak bir savaşı, her tablo bir sırrı, her merdiven bir ders anlatır. Belki de Albus Dumbledore'un dediği gibi, Hogwarts'ta yardım, onu dileyenlere verilir. Ama mimari açıdan bakarsak, Hogwarts yardım etmez. Hogwarts, o yardımı mümkün kılacak kapıyı, merdiveni veya odayı sizin için yaratır. O sadece taş ve harçtan bir bina değil, büyünün ta kendisidir. Bugün, şatonun koridorlarında, gizli geçitlerinde ve değişen merdivenlerinde yaptığımız bu uzun yolculuğun sonuna geldik. Şatonun sırları bitmez. Ama bizim süremiz doldu. Bir sonraki derse kadar asalarınızı yanınızdan ayırmayın. Şatonun ışıkları sönüyor. Nox.